Gideceğim tek yer havalimanı. Bana lazım yeni oyun alanı. Gözünün önünden uçup giderek yeniden kavuştuk IGA Spotter alanı. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan çıkılan rotaları bir yenisini eklemek istedik. Rota oluşturuldu. Gameport iyi yolculuklar diler. Bugünkü konuğum TFT camiasının tanınan isimlerinden Foot Esports'un Twitch yayıncısı Zeys olacak. Zeynep Şihanlı olacak. Çok ünlü bir influencer kendisi. Geldiğini söyledi havalimanına ama sanırım şu anda IGA Spotter alanında baronu kesiyor Zeys. Ben de yardım edeyim. Tek başına baron kesilmez. Şöyle bir bufflanalım. Ardından da sohbetimize başlayalım isterseniz. Zeynep hoş geldin. Hoş buldum. Baron bu muydu? Baron bu. Kesemeyince tek başıma konuşarak anlaşmaya çalıştım. Şey verecek mi? Buff verecek mi? Yüksek ihtimalle verecek. Ya canım benim. Bu kesilmez ki. Çok tatlı. Bir bakabilir miyim? Tabii ki. Güzel varoş. Tatlı varoş. Sen buff mı veriyorsun takımlara kesilince? Ay, nasıl beğendin mi ortamı? Çok güzel. Özellikle böyle güneş, tam böyle gün batımına da yakın Esiyor. yeşillikler. Oh, çok güzel. Arkada uçaklar. Aynen. Şimdi dilersen senle yerimize geçelim. Tamam. Biraz TFT konuşalım. Tamam. Sonra da birazcık acı çekeceğim bir alan başlayacak. Bana öğretmeye çalışacaksın. Ben çabuk öğreneceğinizden şüphem yok. Olsa daha iyi. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Foot Esports'un Twitch yayıncılarından Zeynep Şihanlı yanımızda. Zeys, hoş geldin. Hoş buldum. Eminim daha önce hiç duymamışsındır bu soruyu. Birazcık klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Neden TFT? Neden TFT? Yani aslında küçüklüğümden beri çok fazla oyun oynadım. Her oyun modunu, her oyun tarzını denemiş, oynamışımdır. Ama böyle strateji oyunları genelde bana çok daha fazla hitap etti. Böyle lise zamanları, üniversite zamanları böyle çok uzun zaman MMO'da vakit geçirip ondan sonra Hearthstone'la işte Auto Chess'le falan tanışıp işte benim aradığım oyun modu bu dediğim bir evreye geldim. Sonrasında da zaten Riot Games TFT'yi çıkardı. Çıktığı zamandan beri de oynuyorum. Büyük de keyif alıyorum açıkçası. Hearthstone'a benziyor mu? Aslında benzemiyor çünkü farklı kulvardalar. Bir tarafta deste oluşturuyorsunuz, kartlarınız var. Tamamen her şey size ait. Bir tarafta şans faktörünün daha da belirgin olduğu ve oyuna girdiğinizde aslında ne oynayacağınızı bilmediğiniz bir oyun var. Peki şimdi çok oyun oynadım dedin geçmişten bugüne. Hı-hı. Böyle onlardan birkaçı seni çok etkileyen nelerdi? Strateji oyunlarından bahsettim. Bunları da tabii ki söyleyebilirsin. Yani etkileme kısmından ziyade ilk böyle bilgisayarın eve kurulduğu ama internetin olmadığı zamanlar herkesin de oynamış olduğu mesela GTA Vice City'ler, işte San Andreas'lar, Need for Speed'ler falan böyle bir erkek çocuğu gibi ki bence oyun oynamanın cinsiyeti kesinlikle yok. Oturup böyle saatlerce internet yokken oynuyordum. O yüzden onun yeri bende çok ayrı. Böyle dışarıda yağmur yağar, hava soğuktur, evin içerisinde GTA görev yapıyorsunuz falan. O an hala gözünde canlanıyor. Miami'nin güneşli havasında. Aynen. Ya o yeni bilgisayar kokusu geldi bir de şimdi burnuma. Tabii bir de beyaz kasa böyle monitör tüplü. Aynen ayı gibi bir monitör evde. Aynen, yani şunu hatırlıyorum, bilgisayarın kasasının düğmesine bastığımızda arabanın bir şey mi geçiyor, minibüs mü geçiyor evin önünden? Hani çalışmaya başlıyor. Aynen. Yeni bir güncelleme var bu arada TFT'de. Evet. Sence neler fark etti? Tavsiyelerin neler olur bu güncellemeyle beraber oyunculara, oyun severlere? Şöyle çok kısa zaman önce set 9.5 çıktı. Bundan öncesinde set 9'u oynuyorduk. Genelde ara setlerde TFT'de çok büyük bir güncellemeler gelmez. Bazı bufflar gider, bazıları gelir. Bazı karakterler gider, yenileri gelir ve bazı itemler değişir. Ama teknik olarak ve genel olarak setin yapısı aynı, mekanik aynı kalır. Tamamen değiştiği zaman direkt buçuklu setlerden sonra artık mesela set 9.5'tan sonra set 10 bambaşka bir set olacak. Şu anki değişiklikle beraber aslında oyuncuların adapte olması o kadar zor değil. Çünkü dediğim gibi çok ufak tefek değişiklikler var. Onlar da oynayarak, izleyerek, vakit geçirerek çözülebilecek şeyler. Ama birazcık da şey var. Fazla güçlü, fazla OP dediğimiz oyuncuların böyle kullandığı terimlerden çok OP olan, bozuk olan şeyler var. Onlar da tabii set daha yeni geldiği için düzenlemeye ihtiyaç duyulan şeyler. Yani tabii ki. O aşama yani setin ilk haftaları birazcık sıkıntı oluyor oyuncular açısından. Özellikle
turnuvalara katılan ve bunu gerçekten rekabetçi seviyede oynayan oyuncular için büyük sıkıntı. Yoksa chill, casual oyuncular için, günün belirli bir kısmını keyifli vakit geçirmek için TFT oynamak isteyenler için çok büyük sorun değil tabii ki. Belki de bazılarının sevdiği bir şey aslında. Ama dediğim gibi bir üst seviye oyuncular için pek sevilmeyen bir şey bu. Çok güzel anlattın TFT'yi izleyenlerimize. Şimdi ama biraz daha zorlayıcı kısmı başlıyor senin için. Burada FUT'tan pek çok influencer ya da profesyonel oyuncular geldi. Bana oyunlarını öğretmeye çalışırken ufak panik ataklar, efendime söyleyeyim böyle hani hoş olmayan anlar yaşadılar. Şimdi sen bana TFT'yi biraz uygulamalı olarak anlat istiyorum. Tabii ki. Dilersen TFT kısmına geçelim. Bakalım seni ne kadar zorlayacak. Bakalım. Şimdi oyunun mantığı ne biliyor musun? Ne? Her turda bizim bir sayfamız var. Aşağıda bir sayfa. Bir mağaza gibi düşün orayı. O mağazada 5 tane şampiyon var. Tamam. Bu 5 şampiyonun da her birinin gold değerleri var. 1 gold, 2 gold, 3 gold, 4 gold, 5 gold. Eğer sen seviye 3'sen ki oyuna seviye 3 başlıyoruz golemlerden sonra, minyon turlarını kestikten sonra Sirdar Vadisi gibi düşün. 3 seviye başlıyoruz. Dolayısıyla bizim göreceğimiz şampiyonların değeri de seviye atladıkça yükseliyor. Yani biz seviye 3 iken 5 seviye bir karakter göremiyoruz. Çünkü legendary bir karakter o. Onu görmek için minimum level 7 olmamız lazım. %1 şansla göreceğiz vesaire. Hepsini oyun içinde sana göstereceğim. Anlatacağım bunları. Tamam. Evet. Şimdi bu bizim mağazamız. Tamam. Burada 2 tane aynı karakter olduğunu görüyoruz. Hemen onlara tıkladık. Hemen müdafileri alalım. Aynen. Niye tıkladık onlara biliyor musun? Çünkü 3 tane yapınca seviye 2 oluyor ya. Bunun üçlenme ihtimali çok yüksek. Artık OK'deki Perin gibi düşün bunu. Aynen tamam 100'deki. Aynen. Sinerji. Ganimetlerimizi hemen toplayalım yerden. Bunlar oyunu bize verdiği hediyeler. Sağ nasıl tıkla. topluyoruz? Sağ tıkla. Aynen. Bunu kapatalım önce. Tamam. Ganimetlerimize bakalım. Şuraya doğru hareket edip. Gel bakayım. Tamam. Şimdi Tekrar açıyorum. açalım. Bu bize bir eklenti. Bizi güçlendirebilecek bir şey. Bunu istemiyoruz. CC oynamak istemiyoruz. CC'ye Bunu gerek yok. rolleyelim. Bunu Biz bence bunu alalım. Bize can çalma alıyorum. versin. Sibernetik sömürü. Kim istemez ki sibernetik Aynen sömürü öyle. bu dünyada? Şimdi mağazalar alev alev yanıyor sayfada fark ettiysen. Hemen ona tıklayalım. Mağazahar gel canım. Artık 2 seviye bir büyücümüz var. Tamam. Büyücü Hemen herkese onun lazım. yanına yine tank ve şişman bir karakter olarak Vay'ın yanına bunu gönderelim. Tek başına savaşmasın. Buraya. Aynen öyle. Tamam. Şimdi oyunda önemli olan şey ekonomi. Bizim şu an 9 gold'umuz var. Evet. Bunu satarsak, bu biraz pahalı bir karakter çünkü 3 gold. Bunu satarsak satalım hemen. Şöyle sürükleyelim. Kurtulduk çok güzel bir şekilde. Şimdi bir takım eşya parçalarımız var bizim. Çok güzel. Bu item parçalarını birleştirerek daha güçlü bir eşya elde ediyoruz. Birbirlerine böyle. Aynen öyle. Hop. Şimdi bu bizim büyücümüz ya. Evet uzaktan birileri Kemer ve atıyor. sopayı buna verelim. Al Önce canım. kemeri verelim. Önce kemer. Kemer hangisi? Bu mu? Şu. Şu ortadaki. Büyücüm dayan. Gitti büyücü. Ne yapacağız? Bittikten sonra veririz. Hiç önemli değil. Tekrar doğacak. Tekrar Hiçbir doğacak. sorun yok. Aynen Tamam. öyle. Güzel. Daha da güçlü dönecek hatta. Helal olsun. Eşya verdikten sonra. Keşke hepimiz öldükten sonra daha güçlü dönsek. Şu an 4 büyücü buff'ımızı da aldık. Aynen Tepe öyle. kullanıyoruz. Harika. 6 olmaya çalışacağız. Bakalım Tamam. bulabilecek miyiz? Ya şunu çok sevdim. Tarik miydi bu? Evet Tarik BBG gerçekten. Tarik mi acaba? Aklıma yığır dese de of deli gönül. Hemen Çok iyi. eşyalarımızı da alalım. alalım. Yine sömürü alalım Sömürü biz. alalım. Daha sömürü. Tamam. Şimdi bunu Sağ tıkla koşalım o Bununla mı? mavi kürelere. Yok. Sağ tıkımızla buraya doğru ilerledik. Önce bunu topladık, sonra bunu topladık. Oryanamızı da alalım. Oryanamı aldım. Poppy'yi de alalım. Poppy'mi aldım. Şimdi D'ye basalım. D'ye bastım. Birazcık daha basalım. Bastım. Tarik gelsin, Tarik. belki üçleriz. Ne kadar tarik fazla tariktir. Aynen Doğru öyle. söylüyorum. Rolleyelim birazcık Rolledim. daha. Poppy 2. Poppy 2. Kalalım böyle. Kaldım. Tariğe Şimdi atayım ikinci kemerimizi Tari'ye verelim. mı? Gel canım. Şimdi artık tam eşya yaptık. Zaten yani bu tarihin eşyaya falan da ihtiyacı yok. Artık daha fazla Maşallah. dayanacak. Danam benim. Bu arada bu küçük sopayı da buna verebiliriz. Birazcık daha Tamam. fazla vursun. Şuna verdim. Evet, 10 hasar 10 Harika. hasardır diye. Aşırı büyük sopa. Bakalım bu savaşı artık kazanabilecek miyiz? Çünkü Bence oldukça kazan- güçlendik. Yani iyi gibi geliyor bana bu durum. Şu anda bu işin sonu. Tarik hala dayanıyor ama düşmek üzere de bir yandan. Dayan aslanım. Dayan, sana birazcık kemerle daha dayan. aslanım benim be. Düştü ama olsun. Ama Canı sağ kalanlar olsun. da artık bir şeyler yapsınlar ya. Kazanıyoruz galiba ilk kez. Yok. Şunu kestek. Yok kesemedik. Bir kişi kaldı 2v1. 2v1. İşte bu. Kazandık Çok iyi. mı? Kazandık. Tamam şimdi devam. Şimdi spatula ile manayı, önce spatulayı
Şu yakışıklı Santemize. Gel canım benim. Sen- Mana'yı da ona. Şu gözyaşı, minik gözyaşı. Şurada değil mi? Evet. Birazcık daha altı büyücüyüz artık. Biraz artık böyle değişik büyüler. Evet, Silco'ya ihtiyacımız var ama bir tane bile göstermedi İşte, oyun bize. Bu da TFT'nin Neydi? dezavantajı işte. RPG mi diyorlardı? Evet. Bu Ay, yok. şans faktörü RNG. RNG pardon. 2 canımız kaldı artık derken bizim fişimizi çekmiş oldular. Tüh ya. Ben de gerçekten burada yani o kadar çok oyunda rezil oldum ki Zeynep. Yani çok da güzel güzel anlattın. Aslında yine sana hiç suç bulamıyorum. Hocalarımda hiçbir suç yok. Yani üzülüyorum. Maalesef Yine sonunculuk. yani TFT'de böyle bir durum da var. Bulamadığınız zaman bulamıyorsunuz karakteri yani. Olmadı mı olmuyor. Ama şey hoşuma gitti öncelikle. Biraz işte Hearthstone mantığı var dediğin gibi. Özellikle şu Hearthstone'un yeni modunu, yani yeni dediğim 3-4 sene oldu ama işte orada da böyle gold'la şeyler alıp sonrasında işte rolluyorsun falan. Ona benzettim. O işi sevdim ama çok fazla tabii hakim olmak, aşina olmak gerekiyor. Kesinlikle Şu an öyle. biraz böyle çok beginner seviyesinde kaldım. Ama keyifliydi be. Eğlenme benim için önemli olan o. Sen keyif aldın. Ben çok eğlendim. Normalde birazcık daha böyle biliyor olsan Evet. sana yüklenir şey derdim. O zaman Silco gelmiyorsa başka bir şey oynayalım Aynen. falan derdim ama biz Silco istedik. Silco bize gelmedi. Silco'ya yatırdık her şeyi. Silco da gelmemeyi seçti. Zeynep çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle burada bulunmak. Şimdi bu TFT kısmının sonuna geliyoruz. Birazdan tekrar karşınızda olacağım. Merak etmeyin. Evet Zeynep, burada her konuğumuzla Gameport'ta ufak bir oyun oynuyoruz kapanışa doğru. Şimdi seninle de bir oyun oynamak istiyorum. Oyunumuzun adı şu: harf senden, oyun benden. Şöyle biri başla diyecek, içinden harf saymaya başlayacak, alfabeyi saymaya başlayacak diğer kişi. Dur deyince oradan bir harf çıkacak ve karşıdaki taraf, ben de o harfle başlayan bir oyun tahmin etmeye çalışacağım. Bakalım. Bulmaya çalışacağım. Evet, ben de çok kendime güveniyorum bu konuda. O zaman sana saydırayım. Başla. Tamam. Dur. E. E. Elden Ring. Bossların asla kesilmediği o oyun. Nasıl bir şu an buradaki şoku izleyenlere göstermek isterdim. Herkesin ağzı açık kaldı. Tebrik ederim. Ya. Evet. Başlıyorum. Başladım. Dur. O. O mu? O valla. Bütün oyunlarım beynimden silindi şu anda. Evet. Zor burada bir anda şimdi aklına gelmesi zor. Oo. Optimus Prime'la ilgili bir oyun var mı da? Optimus Prime. Benim aklıma geldi bir tane. İzlemek, televizyon izlemek teki şey. Overwatch. Bir de Yeah. karakterleri de biliyorum. Hanzo'suydu, Diva'sıydı ama oyuna gelmiyor sorulunca Aynen. aklıma. Ya, oyla başlayan oyun deyince bir Evet. anda Overwatch gelmiyor insanın aklına. Evet, başla. Dur. Eminim. Başlamadım. Tamam, başla. Unuttum başlamayı. Dur. F. F. FIFA. Biraz Tamam. taktik yapmışsın gibi oldu. İçinden Tamam. saniye saydın Şimdi galiba. E'ni hesapladım önce. E'yi nerede diyorsun. Sonra hemen söyledim. Ama dur, FIFA oyunu nihayete erdi. Şimdi FIFA yerine başka bir şey düşünsem. Football Manager. Güzel. Bugün gerçekten balık yemiş Akıyor. gibiyim yani. Fosforlar böyle dans ediyor beynimde. Harika. Başlıyorum. Başladım. Dur. Ne? 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 Niğde. T'yi getirmeye çalıştım, getiremedim ya. Niğde Belediyesi simülasyonu oyunu mesela. Hmm, Ne? Ne? Na. Ne? Na. ne? No. Ne? Ne? No. No. Need for Speed. Demin Çünkü en söyledin sevdiğim ya. oyun demiştim bir de Demin ya. söyle işte, neyle başlayan oyun deyince böyle oluyor. Evet, beyinden böyle bir Aynen. anda Need for Speed. O zaman son tur. Tamam. Başla. Dur. T. TFT. Bilmezsen gerçekten üzülürdüm. Artık ger- yeni bir oyun hanene yazıldı çünkü. Evet, ve yani Gameport'un 2 sezonunda en başarılı olduğum oyun şu ana kadar bu baş harften oyun türetme oldu. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum öncelikle. Çok tebrik ederim. Vallahi ne güzel bir performanstı ya kendi adıma. Bugün mutlu yatacağım.
Böyle. Özellikle Elden Ring 0.1 saniyede Aynen. gerçekten Ve çok yani iyiydi. bir anda aklıma geldi ha, hiç gelmez normalde. Ay vallahi gururluyum kendimle. Zeynep, seni tanımak çok güzeldi. Aynı şekilde. Senin aynı zamanda gerçekten müthiş bir anlatma kabiliyetin var. Yani ben de uygulayamadın, tamamen benle alakalı bu. Sana hem kariyerinde hem işte hayatında başarılar, mutluluklar diliyorum. Son eklemek istediğim bir şey varsa tabii onu da dinlemek isterim. Burada olmak çok güzel, çok farklı bir deneyim oldu. Seni tanışmak da çok güzel, içerikler de çok eğlenceliydi. Umarım bir sonrakinde maçı kazanırız diyeyim. Evet, bir maçımız daha var, kazanacağımız bir maçımız. Şimdi Zeys'i uğurlayacağız. Ardından da tabii ki ödül anonsumuz olacak. Dolayısıyla bizden ayrılmayın. Videonun sonunu bekleyin. Sıra geldi ödüllü sorumuza. Gameport'un 1. yaş günü yaklaşıyor bildiğiniz gibi ve daha önceki 2 bölümdeki soruyu da doğru cevapladıysanız eğer, bu soruyu da doğru yanıtlarsanız PlayStation 5 ve EA FC 24 kazanma şansına sahip olacaksınız. Ama önceki bölümdeki soruları kaçırdıysanız da üzülmeyin, çünkü bu sorunun kendi başına 2 ayrı kişiye 5000'er Riot Points ödülü olacak değerli izleyenler. Sorumuz şu: TFT'nin son setinde, set 9.5'ta yeteneğiyle gemi getirebilen karakter hangisidir? Bu sorunun doğru yanıtını IGA İstanbul Airport TV YouTube kanalının altına ya da IGA Airport Instagram hesabına yazarsanız çekilişe katılabileceksiniz. Bunu hatırlatalım. Aynı zamanda son bölümlerde bildiğiniz gibi IGA Spotter alanındaydık. Burada artık yavaş yavaş tabii İstanbul'da da havalar bozacak. Biz de yeniden terminale döneceğiz ve orada bölümlerimizi çekmeye devam edeceğiz. Bizim sloganımızsa hiçbir zaman değişmiyor. Oyuna devam diyoruz ve bu bölümün sonuna geliyoruz.